Zanzibar'da Stone Town tarafında devam ediyoruz. Neye devam ediyoruz? Mahmut Paşası'nda dolaşmaya. Bu abi de önümüzden çekilmediği için sürekli kendisini videoda ana oyuncu, asıl olan olarak oynatıyoruz, esası olan olarak. Mr. Spicy, ismi Cuma. Yeah, really name is Juma. Bizdeki kurlarla her şey bize pahalı geliyor şu anda. Zanzibar'ın Stone Town'unun, yani taş şehrinin merkezindeyiz. Burası bizim Kaleiçi gibi denilen Old Town. Eski şehir merkezi misali bir yer. Güzel bir yer. Etraftaki binalar olduğu gibi korunmuş diyemeyeceğim. Bence olduğu gibi bırakılmış. Çok da korunan bir bina göremiyorum aslında. Yenilenmemiş birçok yer. Ama birçok yer dükkan olarak kullanılıyor. Yine çoğunluğu üst katları ev olarak kullanılıyor. Halktan birçok insan, lokal halktan birçok insan burada ekmek paralarını kazanmaya çalışıyorlar. Bu olağanüstü güzellikteki kapıları da hemen burada yer alıyor. Size onlardan bir tanesini göstereyim. İşte Zanzibar'ın dillere destan Stone Town'unun ünlü kapıları. Zanzibar'da her ne kadar turistik mekanlar geziliyor olsa da bir pazar yeri, koskocaman bizim Mahmut Paşa, Eminönü Sirkeci, Mısır Çarşısı'nın arka sokaklarına benzeyen acayip güzel yerleri de var. Yerel halkın alışveriş yaptığı özellikle. Nefis meyve sebze var, fiyat vesaire olaylarına girmeyeceğim. Onlarla ilgili çok fazla video görürsünüz. Ben sadece ortamı aktarmak istiyorum size. Satıcıları vesaire, insanları çok da fazla rencide edici videolarda çekmek istemiyorum. İşte bunlar nasıl bunu yiyor, bunu buraya nasıl koymuşlar, böyle kasapta et mi satılır, böyle balık mı satılır videoları da olmayacak. Her zaman dediğim gibi. Ama bu güzel renkli ortama da girmeden olmaz dedim. Baharatçıların arasından geçtik. Baharat çok ünlü. Her yer baharatçı kaynıyor hatta. Tabii ki sizi görünce turist olduğunuzu anlıyorlar zaten. Kolunuzla yapışıyorlar. Baharatçılardan kaçmak zor gibi bir şey. Ama kendinizi anlatıyorsunuz birkaç thank you'dan sonra, istemiyorumdan sonra sizi rahat bırakıyorlar genelde. Mr. Spicy ile birlikteyiz. Bu baharatçılar çarşısının Spicy Market'in en önemli kişisi. Mr. Spicy, ismi Cuma. Yeah, really name is Juma. Real name is Cuma. But you welcome Zanzibar. Eğer Zanzibar'a gelirseniz Türkiye'den buluyorsunuz Cuma'yı ve onunla birlikte baharat pazarından bu değişik baharatları alıyorsunuz. Okay. Hello. Çarşı pazarda dolaşmaya devam. Ürünlerimiz böyle. Her türlü sahte taklit ürün yine var tabii. Aynı İstanbul'daki gibi. Bizden farkı çok fazla sokakta yiyecekle ilgili dükkan yok. Bazı ayaküstü yerler var. Çünkü adamlar evlerinde yiyorlar. Ekonomik durumdan ötürü belki de. Belki de öyle bir alışkanlıkları yok. Çok çok az sayıda dükkan var. Onun dışında tezgahlarda daha çok meyveler satılıyor. Taneyle alıyorsunuz. İşte muz, portakal benzeri, lime benzeri ürünler. Ve böyle de bir hayat var. Bu abi de önümüzden çekilmediği için sürekli kendisini videoda ana oyuncu, asıl olan olarak oynatıyoruz, esası olan olarak. Böyle bir yer işte. Zanzibar'ın Stone Town'un pazar yeri.
Baharat kısmı özellikle turistlerin çok gittiği bir yer. Bu bölümlerde daha çok yine yerel halk var. Baharat kısmında kolunuza yapışan abilerle dolu dükkanlar söz konusu. Hemen çarşının önünde tuktuklar yer alıyor. Tuktuklar da burada Güney Asya'daki gibi çok ucuz değil. Pazarlık kısmına da çok yanaşmıyorlar. Eğer eski köle marketini, köle pazarını ziyaret ediyorsanız bu pazar yeri ve bu pazar yerleri çok yakın o bölgeye. Evet, çok da fazla rahat bırakmadıklarından ötürü tabii videoyu sürekli kesiyorum. Şimdi meyve sebzenin olduğu yerden geçiyoruz ama çok fazla şeyin olduğu bölümler de var. Yani çok fazla şeyden kastım işte terlikti, çoraptı, saatti, pantolondu, kıyafetti, lokal kişilere özgü kıyafetlerdi. Ve bir takım bizdeki yine Mahmutpaşa'daki sünnet çocukları için olan pazar gibi yerleri de var. Çok da karışık. Ama feci şekilde gerçek anlamda herkes kolunuza yapışıyor. Bu biraz itici. Ben Türkiye'de turistlerin aldığı kısımda, özellikle Türkiye'de turistlerin yaşadıklarıyla ilgili şeyleri böyle yerlerde hissetmekten pek hoşlanmıyorum. Yani Türkiye'de de aslında gerçek anlamda buna sebebiyet vermemek lazım. Gerçekten çok kötü, gerçekten anlamsız. Zaten bir şeyler alacaksak zaten yanaşıyoruz, muzları da alıyoruz, yiyecekleri de alıyoruz, kıyafetleri de alıyoruz ama etraf gerçekten sıkıcı bir hal alabiliyor size çok fazla kişi sarılınca. Madem girdik Zanzibar'da, Stone Town tarafında devam ediyoruz. Neye devam ediyoruz? Mahmutpaşa'sında dolaşmaya. Eğer sünnet olacak çocuğunuz varsa ya da Tanzanya forması almak istiyorsanız ya da yerel kıyafetlerden almak istiyorsanız burası ideal ama şöyle bir şey var. Yüzlerce dükkan neredeyse hepsi aynı şeyleri satıyor. Gayet de enteresan olan dükkanlar hep dışarıda kaldı aslında yiyecek içecek konusunda. Burası biraz fazla Mahmutpaşa. Bazı şeyleri sorduğumuzda çok sıkıntı yaşıyoruz. Çok fazla fiyat söylüyorlar. O yüzden çok da sormamaya karar verdim. Ama bildiğimiz Mahmutpaşa'dan bir farkı yok. Sadece insanların tenleri biraz daha koyu, konuştukları dil farklı. Ürünler ve davranışlar tamamen İstanbul'un Mahmutpaşa'sı, Sirkecisi, Eminönü. Eminönü'sü. Halk pazarında gezmeye devam ediyoruz. Halk pazarı da denemek lazım aslında, pazar çarşısında. Şu anda tam Kapalı Çarşı'nın veya Mısır Çarşısı'nın arkasındaki sokak gibi bir bölmedeyiz. Balık pazarını geçtik. Balık pazarı biraz balık hali gibi. Çok fena kokuyor ama nefis balıklar var. Büyük balıklar var. Birçok çeşit yine deniz canlısı var. Fiyatlar pazarlık usulü de yapılıyor karşılıklı. Orada temizleniyor ve size teslim ediliyor. Onun dışında bazı restoranlar da yine balık halinden balıklarını alıyorlar. Çarşının içerisinde her tür dükkan var. Ancak hani buraya gelirseniz burası halkın alışveriş yaptığı pazar diye ucuz zannetmeyin. Çok farklı fiyatlar söylüyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz önce bir baharatçıdan bir masala çayı aldık. Masala çayının fiyatını bize 15.000 şilin dedi. Yaklaşık 7 dolar civarı. 7 dolardan biz ödediğimiz para 1500 şilin. O da yaklaşık 50 sent, 60 sent. Pardon, 70 sent civarı bir para ödedik. Yani 7 dolardan 70 sente indi. Tabii biraz uzun sürüyor inmesi. Farklı hikayeler anlatabiliyoruz. Ama hani aradaki fiyat farkı böyle. Hani burası halkın alışveriş yaptığı yer. O yüzden daha ucuza bir şeyler buluruz diye bakarsanız her ülkede olduğu gibi burada da yine sıkıntı yaşayabilirsiniz. Stone Town'un içerisinde nefis antikacılar var. Nefis malzemeler satıyorlar. Gerçekten harika. Çok anlamasam da. Çok değerli eşyalar var. Nefis dükkanlar.
Böyle güzel bir telefon. Gerçekten harika. Burada saatler geçirilebilir. Oo, pusulalar. Şunlara bir bakmalıyım. Benim de evde hatırı sayılır diyemeyeceğim ama küçük bir pusula koleksiyonum var. Burada alışveriş yaptığınız takdirde, bu sokaklarda alışveriş yaptığınız takdirde biraz belki fiyatlar yüksek gelebilir ama pazarlık dediğim gibi çok fazla tutuyor. Her yerde pazarlık geçiyor anlamında söylüyorum bunu. Pazarlık yapmadan hiçbir şey almayın. Ama pazarlığı da şöyle işte 100 dedikten sonra 20 deyip başlamayın pazarlığa. Öncelikle ya da genellikle şöyle bir şey gerçekleşiyor. Diyorlar ki sen ne öneriyorsun? Sen de çok bir şey öneremiyorsun aslında onun söylediği fiyat karşısında. O yüzden ona bir fiyat söyletmeyi tercih edin. Gördüğünüz gibi her yerde bu resimlerden yapan sanatçı arkadaşlar var. Bu çok tutan bir şey. Bunları da bu şekilde almıyorsunuz. Tabloyu üstündeki materyali çıkartıp size rulo haline getirip ya da katlayıp veriyorlar. Uçağa öyle koyuyorsunuz çünkü tabloyu böyle koyduğunuzda sizin bunu götürüyor olmanız, taşımasını yapmanız biraz sıkıntılı bir hal olabilir. Bu yüzden de size satışını böyle gerçekleştiriyorlar. Yine en fazla şey tekstil. Tekstil üzerine çok fazla dükkan var. Tabii ki anı, hediyelik eşya, hatıra eşya da dolu dükkan içeriyor Zanzibar'ın Stone Town merkezi. Neden girmiyorum? Birincisi bir şeyleri karıştırıp sorunca sizi bırakmıyorlar. Bir şeyler almak zorunda kalıyorsunuz. Ben de alacağımı aldım ya da almak istemediğim şeyler var. Çünkü her şey birbirine çok benziyor. İlgimi de çeken şeyler değil. İnsanları da rencide etmek istemiyorum. Hani çekim yapıp dükkandan çıkmak istemiyorum. Bir şey almak. Oranın ekonomisine katkıda bulmak istiyorum ama olmuyor tabii. Market ve çarşısı, pazar yeri. Az çok böyle. Ürünleri denemek lazım. İnsanlardan alışveriş yapmak lazım belki ama bizdeki kurlarla her şey bize pahalı geliyor şu anda. Birkaç yere bir şeyler sorduk ama gerçekten her şey pahalı geliyor. 2-3 dolara gelen şey bizde Türkiye'de çok daha ucuz fiyata alınabilir durumda. 3-5 dolarlara gelen şey burada ucuz bir fiyat gibi gelmesine rağmen kurlardan dolayı maalesef ki her şey çok pahalı.